Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu çiçek desenli yastık kılıflarını yapıyoruz. Daha önce bunun runner'ını paylaşmıştım. Şimdi onun takımı olan yastıkları yapıyoruz. Bu modeli isterseniz bu şekilde yarım olarak, isterseniz bu şekilde tam yastık olarak yapabilirsiniz. Çiçeklerin ortasına isteğe bağlı olarak bu şekilde inciler takarak yastığın havasını değiştirebilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde sade olarak da kullanabilirsiniz. Çiçeklerdeki incileri uyumlu olsun diye püsküllerin ucuna da inci boncuklar taktım. Yapılış aşamasında bunların ölçülerini de belirttim. Yapım aşamasını sırasıyla paylaştım. İlk önce ip tanıma aşaması, sonrasında yapım aşaması, en sonunda da püskül aşamasını gösterdim. Sırasıyla videoyu atlamadan izlersek bütün aşamaları görmüş oluruz. Hem kısanın bitmiş halini hem de uzun yastığın alt birleştirme kısmını gösterdim. Bu yastık kılıflarını dilediğiniz zaman çıkarıp yıkayıp tekrar yerine takabilirsiniz. Arkada duran motifli yastığın yapılışını da daha önce paylaşmıştım. O videoya da bakabilirsiniz. Yastık ölçülerim 45'e 45 santim. Bunu dilediğiniz ölçülerde yapabilirsiniz. Yastık kılıflarını bu şekilde düz beyaz yastığın üzerinde, bejin üzerinde ya da bu şekilde renkli yastık kılıfların üzerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yarım yastığa püskülsüz haline yaklaşık 160 metre kadar ip gitti. Püsküllerin tanesine de 4 metre ip kullandım. Tam kare olan yastığa da yaklaşık 280 metre civarında ip kullandım. Bu modele çok fazla ip gitmiyor. Bu ölçüler sizin yaptığınız yastık kılıfları el sıklığına, ipinize göre bu değişiklik gösterebilir. Ben tahmini ölçüleri söyledim. Benden görüp yapan arkadaşlar sosyal medyada paylaşım yaparken açıklama kısmından benden bahsederseniz sevinirim. Şimdi sizleri daha fazla bekletmeden yapım aşamasına geçebiliriz. Şimdi modele bakıldığı zaman hangi açıdan bakarsanız o şekillerde görünüyor. Şimdi bu şekilde bakınca kare olarak görünüyor. Gördüğünüz gibi burası kare. Şu kısımları yuvarlak. Şu kısımlara bakınca da çiçek olarak görünüyor. Yapılış aşamasında ben bu terimleri kullandım. Yapılış aşamasında bu terimleri anlatırken aklımıza bu kısımlar gelsin. Ben yurt dışında yaşıyorum. Yabancı marka ip kullanıyorum. Aynı özelliklerde ipi bulabilmek için bu arkadaki metrajlarına ve özelliklerine bakmamız gerekiyor. İp alırken ipin kalınlığı 2 mm ama %46 koton, %40 polyester, %14 rayon. Bu yüzdelikler iplerde değişebilir. Önemli olan karışım olması. %100 koton olmaması gerekiyor bunu yaparken. Bu tarzda bir makrome ipi alırken %100 koton ya da %100 polyester ip almamaya dikkat ediyoruz. Çünkü bu yumuşaklıkta olması için bu karışımların olması gerekiyor. Bir de metrajlarına da bakarsanız aynı kalınlığı rahatlıkla bulabilirsiniz. 250 gramda 250 metre ip var. Tığ önerisi 2 ile 4 mm arasında. Ben elime 4 mm yatkın olduğu için 4 mm tığ kullanıyorum. İp alırken bu arkayı muhakkak okuyalım. Bu gramaj ve yüzdeliklere bakarsanız aynı özelliklerde ipi rahatlıkla bulabilirsiniz. Ben bazı modellerde bu şekilde karışım olan makrome, bazı modellerde de koton ip kullanıyorum. Bunda koton ip de kullanabilirsiniz. Ben koton deyince bunu makrome ipiyle karıştırılıyor arkadaşlar. Makrome ipi olan karışım olacak ama koton ip dediğim zaman normal %100 koton ip. Makrome ip değil, büklümlü bir ip bu. Bu ip de Türkiye'nin ipi. Bu da %100 koton ip. Bakın kalınlıkları benziyor. Benim kullandığım ip daha büklümlü. Bunun büklümleri yok. Böyle tel tel duruyor. Ama bu da aynı görevi görüyor. Bu ipi de kullanabilirsiniz. Bu karışımı olan makrome ipi. Bakın özelliği aynı. Bu da koton ip. Kalınlığı aynı. Bu bir tık daha ince. Bu Türkiye'deki koton iple örmesi bir tık zor oluyor. Tel tel olduğu için tığ buna takılıyor. Ama yine de o görüntüyü veriyor. Onu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu iki ipin de markasını, linkini aşağıda açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Ben Amerika'da hobi mağazasından alıyorum iplerimi. Bu iplerle sizler için kısa kısa ördüm. Türkiye'deki koton iple ördüm bunu. Bakın 4 mm tığla örünce aynı görüntüyü veriyor. Bu da Türkiye'deki makrome iple ördüm. Bakın bunu da 4 mm tığla örünce aynı görüntüyü veriyor. Bu modeli yaparken ütülenebilir ip tercih etmeniz gerekiyor. Çünkü ütülenmeden önce bu şekilde duruyor. Ütülendikten sonra daha güzel duruyor. Modele zincir çekerek başlıyoruz. Şimdi bu zincirimizi hazırlarken sizlerden ricam arkadaşlar. Bu videoları hazırlamak gerçekten hiç kolay değil. Bir beğen ve yorum yaparak destek olursanız
videom daha çok kişilere erişir. Bu video sizin için faydalı olduysa yorumlar kısmına yazarsanız sizden sonra gelecek kişilerin de izlemesine vesile olabilirsiniz. Çünkü bazı takipçiler yorumlara bakarak bu video faydalı olmuş mu ona bakıyor. Ondan sonra izlemeyi tercih ediyor. Siz de bunu yorumlar kısmına yazarsanız izlemelerine vesile olabilirsiniz arkadaşlar. Benim kullandığım yastık kılıfı ölçüsü 45'e 45 santim. Runner'ını yaparken 84 zincirle başlamıştım. 6 tane kare vardı. Ben runner'ı ölçtüm buna. Buna bir tık küçük geliyor. O yüzden ona bir kare dilimi daha ekleyip toplamda 96 zincir çekerek yastık kılıfımı yapacağım. Şimdi toplamda 96 zincir çekiyorum. Toplamda 96 zincir çektim. Şu anda biraz yastığımdan uzun. Çünkü 11 zincirde dönüş için biraz da örneği yaparken toparlayacak. Bu yaptığımız zincir sayısı sizin için az geldiyse şu kare dediğim kısmı, bakın şu anda böyle kare kare görünüyor. Bu kısmı eklemek istiyorsanız bu kısım için gerekli olan zincir 12 tane. Her dilim için 12 tane zincir çekerek bunu daha fazla genişlikte yapabilirsiniz. Şimdi 3 tane zincir de ekstradan çekeceğim, ne olur ne olmaz diye. Şimdi aynı runner'daki gibi başlıyoruz. 12. zincirde üçlü trabzan yapıyorum. 2 zincir, 6. zincirde bir ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir, 6. zincirde üçlü trabzan yapıyorum. 5 zincir, tığımı 2 sefer doluyorum. Aynı boşlukta üçlü trabzan yapıyorum. 5 zincir, tekrar aynı boşlukta üçlü trabzan yapıyorum. 2 zincir, 6. zincirde bir ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir, tığımı 2 sefer doluyorum. 6. zincirde üçlü trabzan yapıyorum. 5 zincir, tığımı 2 sefer doluyorum. Aynı boşlukta üçlü trabzan yapıyorum. 5 zincir, tığımı 2 sefer doluyorum. Aynı boşlukta üçlü trabzan yapıyorum. Gördüğünüz gibi bir bu işlemi yapıyoruz, bir bu işlemi yapıyoruz. Başlangıçta bu şekilde yarım başladık. Sıra bitişinde de bunun diğer yarısını yapacağız. Ama normal aralarda bir ikili trabzan, 3 tane de üçlü trabzan yapacağız. Son birer defa daha göstermek istiyorum. 2 zincir, tığımı bir sefer doluyorum. 6. zincirde bir ikili trabzan. 2 zincir, tığımı 2 sefer doluyorum. 6. zincirde üçlü trabzan yapıyorum. 5 zincir, tığımı 2 sefer doluyorum. Aynı boşlukta üçlü trabzan yapıyorum. 5 zincir, tekrar aynı boşlukta üçlü trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar örüyorum. Şimdi sıra sonuna kadar ördüm. Sıra sonunda da 3 tane üçlü trabzan yaptım. Bu kenarda olacak direkt bu şekilde. Şimdi diğer yöne doğru döneceğiz. 3 tane zincir fazladan örmüştüm. Şimdi onu söküyorum. Her zaman fazla zincir çekmek zarar olmaz. Bu şekilde iyice sıkıyorum. Şimdi bu son yaptığımız üçlü trabzan böyle kenarda olacak. Bu benim kenar sayılacak. Şimdi diğer yöne dönüyorum. Diğer sırada yaptığım işlemlerin aynısını yapıyorum. 2 zincir. Burada trabzanı battığım yere batarak bir trabzan. 2 zincir. Tığımı 2 sefer doluyorum. Bu aynı yere batarak üçlü trabzanlar yapıyorum. 5 zincir. Tığımı 2 sefer doluyorum. Aynı boşlukta. Tekrar üçlü trabzan. 5 zincir. Tığımı 2 sefer doluyorum. Aynı boşlukta. 2 zincir. Burada ikili trabzan yapmıştım. Aynı yere batarak ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Diğer sırada yaptığım aynı yerde üçlü trabzanlar yapıyorum.
Burayı da bu şekilde sıra sonuna kadar diğer tarafta ne yaptıysak aynısını yapıyoruz. Bu trabzanlı olan yere kadar yapalım, sonra sıra birleştirmeyi göstereceğim. Sıra sonuna kadar geldim. Trabzanın tepesine de battım. Şimdi 2 zincir yapıyorum. Şimdi hem sırayı birleştiriyorum hem de bu üçlü trabzanları tamamlamış oluyorum. Tığıma 2 sefer doluyorum. Bu başlangıçta battığım yere batarak üçlü trabzan yapıyorum. Bu kenarında 3 tane üçlü trabzan olmasını sağlıyorum. Şimdi bunun arasındaki 5 zinciri yapıyorum. 5 zincir. Burada 6. zincire batarak sırayı tamamlıyorum. Bu şekilde bu kenardaki üçlüleri de tamamlamış oluyorum. Şimdi burada da 3 trabzan var. Diğer kenarda da bu şekilde 3 tane üçlü trabzan var. Şimdi yeni sıraya başlıyorum. 11 zincir çekerek yeni sıraya başlıyorum. Tığıma bir sefer doluyorum. Buradaki 5 zincirin 3. zincirine batarak bir ikili trabzan yapıyorum. 5 zincir, tığıma bir sefer doluyorum. Bu diğer tarafta yaptığım 3 tane üçlü trabzanın ilk beşli zincirine batarak trabzan yapıyorum. Burada ikişer tane zincir çekmiştik. Buralara batmıyoruz. Bu 3 tane üçlü trabzanın arasındaki 5 zincirin 3. zincirinde bir ikili trabzan yapıyorum. 5 zincir, tığıma 2 sefer doluyorum. Bu 3 tane üçlü trabzanın ortadaki trabzana batarak üçlü trabzanımı yapıyorum. Sırasıyla 2 sefer doladıklarımı en son ikisini birlikte. 5 zincir, tığımı tek sefer doluyorum. Hemen bu yanındaki 5 zincirin 3. zincirinde bir ikili trabzan yapıyorum. 5 zincir, tığımı tek sefer doluyorum. Şimdi buradaki 3 tane üçlü trabzanın arasındaki 5 zincire batıyoruz. Tığımı tek sefer doluyorum. Bu 5 zincirin 3. zincirinde bir ikili trabzan yapıyorum. 5 zincir, tığımı 2 sefer doluyorum. Bu trabzanın tepesine batarak üçlü trabzanımı yapıyorum. 5 zincir, tığıma tek sefer doluyorum. Bu aradaki 5 zincirin 3. zincirine batarak bir ikili trabzan yapıyorum. Son bir kez daha burada göstermek istiyorum. 5 zincir, tığıma bir kez doluyorum. Buradaki 5 zincirin 3. zincirine batarak bir ikili trabzan yapıyorum. 5 zincir, tığıma 2 sefer doluyorum. Buradaki trabzanın tepesine batarak üçlü trabzanımı yapıyorum. 5 zincir, tığıma bir sefer doluyorum. Hemen buradaki zincirin 3. zincirine batarak bir ikili trabzan yapıyorum. Bu yaptığımız işlemin aynısını tekrarlayarak bu kenara kadar örelim. Bu dönüşü de göstereceğim. Bu kenara kadar örelim. Sıra sonuna kadar geldim. Burada da aynı işlemi yapıyoruz. İlk olan beşli zincirin 3. zincirine batarak bir ikili trabzan, 5 zincir, tığıma 2 sefer doluyorum. Ortadakinin tepesinde üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi diğer tarafa dönüyoruz. 5 zincir, tığıma bir sefer doluyorum. Buradaki 5 zincirin 3. zincirine batarak bir ikili trabzan, 5 zincir. Bu diğer taraftaki yaptığımız 3 tane üçlü trabzanın arasındaki 5 zinciri 3. zincirine batarak bir ikili trabzan. Bundan sonrası diğer tarafta yaptığımız gibi 5 zincir, bu trabzanın tepesinde bir üçlü trabzan. Bu şekilde burayı da aynı diğer tarafta yaptığımız gibi sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonunda da birleştirmeyi göstereyim. Sıra sonuna kadar geldim. Sonuncu 5 zincirin 3. zincirine batarak bir ikili trabzan yapıyorum. Şimdi 5 zincir çekerek sıramı birleştiriyorum. 5 zincir, 6. zincire batarak sıramı birleştiriyorum. 6. zincirde bir iz sürme yaparak sıramı birleştiriyorum. İkinci sırayı da bitirdik. Şimdi 3. sırayı yapıyoruz. Şimdi kare oluşumu için
1, 2, 3. sırayı yapıyoruz. Karenin son sırası, diğer sıranın karesinin de ilk sırası olmuş oluyor. Bu modeli yaparken tekrar edeceğimiz şu anda 3. sıra. Burası ilk sıraydı. 2. sıra, şu anda 3. sırayı yapıyoruz. Şimdi aynı boşlukta bir sık iğne yaparak başlıyorum. 5 zincir, tığıma bir sefer doluyorum. Burada 5 zincir yapmıştık. Şurada yuvarlak olması için. Bu ilk 5 zincire batmıyoruz. Bu aradaki 5 zincirin 3. zincirine batarak bir trabzan. 5 zincir. Bu arada yaptığımız üçlü trabzanın tepesinde bir sık iğne yapıyoruz. Bu sıra en kolayı. Ama batacağımız yeri iyi bilirsek bir karıştırma olmaz. Gördüğünüz gibi diğer sırada yaptığımız 5 zincirlerin sadece ortasındakine batıyoruz. Buralardakine batmıyoruz. Sadece trabzanların üzerinde bir sık iğne. Bu ortada, bakın şu yuvarlak dediğimiz kısımdaki 5 zincirin 3. zincirine batıyoruz. Bakın buradaki ilk 5 zincire batmıyoruz. 5 zincir, tığıma bir sefer doluyorum. Bakın bu aradaki yuvarlak olan kısımdaki 5 zincirin 3. zincirine batarak bir trabzan. Şöyle gerdirerek göstereyim. Şimdi 5 zincir yaparak buradaki üçlü trabzanın tepesine batıyoruz. 5 zincir, üçlü trabzanın tepesinde bir sık iğne. Bir sefer daha göstermek istiyorum. 5 zincir, tığıma bir sefer doluyorum. Bu aradaki yaptığımız 5 zincirin 3. zincirine batarak bir trabzan yapıyoruz. 5 zincir. Burada yaptığımız üçlü trabzanın tepesinde bir sık iğne yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde yapıyoruz. Kenara kadar yapalım. Kenara kadar geldim. Kenarına aynı şekilde yapıyoruz. Burada bir sık iğne. Burada yuvarlağın üzerinde bir trabzan. Şimdi bu kenarda da üçlü trabzan vardı. 5 zincir. Üçlü trabzanın üzerinde bir sık iğne. Sonra diğer yöne dönüyorum. 5 zincir. Burada yuvarlak dediğim yerde 5 zincirin 3. zincirinde bir trabzan. 5 zincir. Burada üçlü trabzanın üzerinde bir sık iğne. Artık burası tek parça, normal sırada yaptığımız işlemleri yapıyoruz. Diğer sıralarda bu kısmı tekrar göstermeyeceğim. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim. Sıra sonuna kadar geldim. Yuvarlak kısmında trabzanı yaptım. 5 zincir. Şimdi bu kenarda yaptığımız sık iğnenin üzerinde, başlangıçta yaptığımız sık iğnenin orada bir iz sürme yaparak sıramı birleştiriyorum. Şimdi yeni sıraya başlıyoruz. Şimdi bu kareleri, çiçekleri yaparken şurası kare olarak görünüyor. Bu kısmı çiçek olarak görünüyor. Bu kareleri yaparken sıraları ben kare olarak anlatmak istiyorum. Şu son 3 sırayı tekrar ederek yapacağız. Şu anda ilk sırasını yapacağım. Tekrar edeceğimiz ilk sırayı yapıyorum. Bir kare daha göstermek istiyorum. 11 zincir, tığıma 2 sefer doluyorum. Aynı sık iğnenin üzerinde bir üçlü trabzan yapıyorum. 2 zincir, tığıma bir sefer doluyorum. Bu trabzanın tepesinde bir ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir, tığıma 2 sefer doluyorum. Burada sık iğnenin üzerinde üçlü trabzan yapıyorum. Şurada yaptığımız ilk sırayı tekrar ediyoruz. 5 zincir, tığıma 2 sefer doluyorum. Aynı sık iğnenin üzerinde üçlü trabzan yapıyorum. 5 zincir, tığıma 2 sefer doluyorum. Aynı sık iğnenin üzerinde bir üçlü trabzan yapıyorum. 2 zincir, tığıma bir sefer doluyorum. Buradaki trabzanın tepesinde bir ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir, tığıma 2 sefer doluyorum. Buradaki sık iğnenin tepesinde üçlü trabzanımı yapıyorum.
5 zincir, tığıma 2 sefer doluyorum. Aynı sık iğnenin üzerinde üçlü trabzanı yapıyorum. İkinci 5 zincir, tığıma 2 sefer doluyorum. Aynı sık iğnenin üzerinde beşli trabzanımı yapıyorum. 2 zincir, tığımı bir sefer doluyorum. Buradaki trabzanın tepesinde bir ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir, tığımı 2 sefer doluyorum. Buradaki sık iğnenin üzerinde üçlü trabzan yapmaya başlıyorum. Bu sırayı da bu şekilde tekrar ediyoruz. Bu kenarlarda artık göstermeme gerek yok. Burası da tek parça halinde. Burayı da dönerek sıra sonuna kadar örelim. Şimdi sıra sonuna kadar ördüm. Burada trabzanın tepesinde bir trabzan yaptım. 2 zincir. Şimdi bu başlangıç kısmındaki trabzanları 3 tane yapmamız gerekiyor. Şurada normal sıralarda yaptığımız gibi. Şimdi üçüncüyü sıra bitiminde yapıyoruz. Tığıma 2 sefer doluyorum. Burada aynı sık iğnenin oraya batarak trabzanımı yapıyorum. Şimdi ara 5 zinciri çekerek sıramı birleştiriyorum. 5 zincir. 6. zincirde bir iz sürme yapıyorum. Sırayı bu şekilde bitiriyorum. Şu anda tekrar edeceğimiz ilk sıra bu. Şimdi tekrar edeceğimiz ikinci sırayı yapıyoruz. Yani şuradaki yuvarlak yaptığımız kısmı yapıyoruz. 11 zincir çekerek yeni sıraya başlıyorum. Şimdi burada yaptığımız gibi bu ilk 5 zincirin 3. zincirine batarak bir ikili trabzan yapıyorum. Şimdi 5 zincir çekerek buradaki yuvarlak kısmı yapıyorum. 5 zincir, tığıma bir sefer doluyorum. Burada trabzanların arasında çektiğim 5 zincirin 3. zincirinde bir ikili trabzan yapıyorum. 5 zincir, tığımı 2 sefer doluyorum. Bu ortadaki trabzanın tepesinde bir üçlü trabzan yapıyorum. 5 zincir, tığıma bir sefer doluyorum. Bu ilk 5 zincirin 3. zincirinde bir ikili trabzan. 5 zincir, tığıma bir sefer doluyorum. Burada iki trabzan arasındaki 5 zincirin 3. zincirinde bir ikili trabzan yapıyorum. 5 zincir, tığıma 2 sefer doluyorum. Ortadaki trabzanın tepesine batarak üçlü trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde aynı şeyi tekrar ederek kenarı da aynı şekilde yapıyoruz. Bu sıra sonuna kadar örelim. Sıra sonuna kadar geldim. 5 zincir. Buradaki son 5 zincirin 3. zincirinde bir ikili trabzan yapıyorum. 5 zincir. Şimdi sıramı birleştiriyorum. 6. zincire batarak bir iz sürme yapıyorum. Sıramı birleştiriyorum. Tekrar edeceğimiz ikinci sırayı da bu şekilde bitiriyoruz. Şimdi tekrar edeceğimiz 3. sırayı yapıyorum. Bir zincir, aynı boşluğa batarak bir sık iğne yapıyorum. 5 zincir, tığımı bir sefer doluyorum. Bakın bu arada yuvarlak için 5 zincir çekmiştik. O 5 zincirin 3. zincirinde bir ikili trabzan yapıyorum. Bakın burada ilk çektiğimiz 5 zincire batmıyoruz. Bu arada yuvarlak için çektiğimiz 5 zincire batıyoruz. Şimdi tekrar 5 zincir çekerek buraya batmıyoruz. Bu trabzanın tepesine batarak bir sık iğne yapıyoruz. 5 zincir. Bakın trabzanın tepesinde bir sık iğne. 5 zincir. Tığımı bir sefer doluyorum. Bakın bu ortadaki yuvarlak için çektiğim 5 zincirin 3. zincirine batıyoruz. Buralara batmıyoruz. 3. zincirde bir ikili trabzan. 5 zincir. Buradaki üçlü trabzanın tepesinde bir sık iğne yapıyorum. Son bir kez daha göstermek istiyorum. 5 zincir. Tığımı bir sefer doluyorum. Bakın bu ortada yuvarlak için çektiğim 5 zincirin 3. zincirine batarak bir ikili trabzan yapıyorum. 5 zincir.
Burada üçlü trabzanın tepesinde bir sık iğne yaparak bu şekilde karemizin son sırasını tamamlamış oluyoruz. Şöyle gerdirip bakınca battığımız yerler daha iyi görünüyor. Bunu da bu şekilde sıra sonuna kadar örelim. Sıra sonuna kadar geldi. Bu ortadaki yuvarlağın üzerinde trabzanımı yaptım. 5 zincir. Burada başlangıçta yaptığımız sık iğnenin oraya batarak bir iz sürümü yapıyorum. Sıramı birleştiriyorum. Üçüncü tekrar edeceğimiz sırayı da bitirmiş olduk. Şimdi bunu büyütürken bu son 3 sırayı tekrar ederek bunu yapmak istediğimiz uzunluğa kadar yapıyoruz. Sadece bu sıranın başlangıcını göstereceğim. Ondan sonra göstermeme gerek yok. Devam edebilirsiniz. 11 zincir. Tığımı 2 sefer doluyorum. Aynı sık iğnenin tepesinde üçlü trabzan yapıyorum. 2 zincir. Trabzanın tepesinde bir trabzan. 2 zincir. Tığımı 2 sefer doluyorum. Sık iğnenin tepesinde üçlü trabzan yapmaya başlıyorum. Bu sırayı burada tekrar edeceğimiz ilk sırayı tekrar ederek bunu yapıyoruz. Gördüğünüz gibi 1, 2, şu 3. Bu 3 sırayı tekrar ederek bunu uzatıyoruz. Eğer hala aklınızda soru işareti varsa videoyu geri alarak bu kısımdan tekrar izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunu yapmak istediğimiz uzunluğa kadar yapıyoruz. Bunu tam yastık yapmak istiyorsak bu aşağıda kaç kare başladıysak bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kare yapmışım. Boyuna da 7 kare olması lazım ki bu yastığımız kare olsun. Şu anda ikinci kareyi bitirdim. Bu şekilde 7 kare yaparak bunu tam yastık yapıyorum. Eğer yarım yapmak istiyorsak şu şekilde yastığımıza ölçelim. Nereye kadar yapmak istiyorsak o uzunluğa kadar yapalım. Püskül boyunu da hesaplayalım. Bu kısma kadar yapamayız. Çünkü hani yastığı takınca şu kısmı görünmüyor. Şu şekilde yaparsak yastığı koyduğumuzda yastığın dibine kadar gelmiş oluyor. Eğer bu püskül takacaksak püskülümüzü ayarlayıp buraya gelene kadar örebiliriz. Şimdi ben de bunu örüyorum. İlk önce yarımı sonra tam yastığı göstereceğim. Şimdi bunu yarım olarak bu yapmak istediğim uzunluğa kadar yapıp geliyorum. Yarım yastığa böyle kareleri hesaplarsam toplamda 4 kare örmüşüm. Şimdi bir sırada uç kısmını yapacağım. Kenar detayını da ekledikten sonra bu kenar detayı da buraya kadar gelecek. Püskülü de ekleyince şu anda benim ideal boya gelmiş oluyor. Toplamda 4 kare yaptım. Bu sizin ipinize göre bu sayı değişiklik gösterebilir. Benim yaptığım sıralarda yapmak zorunda değilsiniz. Dediğim gibi ölçü alarak tamamlayabilirsiniz. Şimdi bunun son kenar kısmı. Bunu dilerseniz bu şekilde düz olarak da bırakabilirsiniz. Şu anda yapacağım oymalı kısmı da yapabilirsiniz. Oymalı yapınca daha güzel göründü. Runner'da o şekilde yaptım. Runner'la takım yapıyorum. Şimdi aynı tekrar ettiğimiz bu ilk sırayı yapıyoruz. 11 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Aynı sık iğnenin tepesinde üçlü trabzan yapıyorum. 2 zincir. Burada trabzanın tepesinde bir ikili trabzan. 2 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Bu sık iğnenin tepesinde üçlü trabzan yapmaya başlıyorum. Normal şurada tekrar ettiğimiz ilk sırayı yapıyoruz. 5 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Aynı boşlukta üçlü trabzan yapıyorum. 5 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Aynı boşlukta üçlü trabzanımı yapıyorum. 2 zincir. Trabzanın tepesinde bir ikili trabzan. 2 zincir. Tığıma 2 sefer dolayıp burada üçlü trabzan yapmaya başlıyorum. Aynı işlemi tekrar ederek bunu sıra sonuna kadar örelim. Bu şekilde kenarlarımız oymalı duruyor. Şimdi bu sırayı da sıra sonuna kadar ördüm. Burada trabzanımı yaptım. 2 zincir. Tığımı 2 sefer doluyorum. Başlangıçtaki sık iğnenin orada üçlü trabzanımı yapıyorum. 5 zincir. Bu ilk yaptığımız zincirin 6. zincirinde bir iz sürümü yapıyorum. Bir zincir çekerek ipimi burada kesiyorum. Şimdi bu yarım olan bu şekilde bitiyor. Buna püskül takacağım. Bundan sonra tam olan yastığın da bitiş kısmını göstereceğim. Diğer yastıktan sonra püskül yapılışına geçeceğim. Püskül yapmak isteyenler videonun devamını izleyebilir. Şimdi diğer yastığı bitirip ondan sonra püskül yapılışına geçebiliriz. Şimdi son sırayı da sıra sonuna kadar geldim. Sıramı birleştirdim. Şimdi bu uzun yastık kare yastık olduğu için
Şu kareleri hesaplıyorum. Eninde 7 tane kare vardı. Şimdi boyunu da 7 tane kare olarak yaptım. Bu kare yastığı yaparken bitiş kısmını yastığa göre ölçmedim. Başlangıçta böyle enine doğru 7 kare olduğu için böyle boyuna da 7 kare yaptım. Şu anda kare oldu. Şimdi tam yan dikişin oradayım. Yastık geçirecek mesafeyi ayarlamamız gerekiyor. Ne kadardan yastık geçebilir ona bakıyorum. Şöyle 3 kareden geçer mi yastık ona bakıyorum. Geçer. Siz de bu ortada yastık geçecek mesafeyi ayarladıktan sonra bu birleştirme kısmını ona göre ayarlayabilirsiniz. Benimkinde toplamda tek tarafta 7 kare vardı. Bakın 2'yi bu taraftan 2'yi diğer taraftan aldığım zaman şu şekilde oluyor. 2 de bu taraftan tuttuğum zaman ortada 3 tane kare kalıyor. Bu mesafe de benim yastık geçirmek için ideal. Sizinki için yeterli değilse biraz daha geriden bu mesafeyi yapabilirsiniz. Dediğim yerlere işaretimi takıyorum. Sık iğnelerin olduğu yerden. Buraya kadar birleştirme işlemi yapacağım. Aynı şekilde diğer tarafta da birleştirme işlemi yapıyorum. Şimdi yapım aşamasında buraya kadar birleştireceğim. Bu kısmı iz sürme yaparak da birleştirebilirsiniz. Zincir çekerek de birleştirebiliriz. Ben 5 zincir çekeceğim. İkisinin tepesine bu şekilde batarak bir sık iğne yapacağım. 5 zincir. Burada sık iğnelerin tepesine ikisine birden batarak bir sık iğne. 5 zincir. Burada trabzanların tepesine ikisine birden batıyorum. Bir sık iğne. 5 zincir. Buradaki sık iğnelerin ikisine birden batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Buraya kadar bunu birleştirmiş olduk. Şu şekilde. İz sürme yaparak da burayı birleştirebilirsiniz. Bu şekilde zincir çekerek de birleştirebilirsiniz. Bu şekilde daha kolay. Şimdi ip koparmadan bu tarafa geçmek istiyorum. 5 zincir. Burada bir sık iğne. 5 zincir. Sık iğnenin üzerinde bir sık iğne. 5 zincir. Trabzanın tepesinde bir sık iğne. Bu işaret aldığım yere kadar sık iğne ve trabzanların tepesine bu şekilde batarak gidiyorum. 5 zincir, sık iğnenin tepesinde bir sık iğne. 5 zincir, 5 zincir. Trabzan tepesinde bir sık iğne. Bu şekilde bu ek yerine kadar geldim. İkisinin birleşim noktasında. İkisini birlikte yapıyorum. Şu ana kadar bu ağız kısmını tek yapmıştım. Şimdi bu birleştirme kısmına geldim. Burada ikisini birlikte sık iğne yapıyoruz. İşaretimi artık çıkartabilirim. 5 zincir. Şimdi buradan gerisinde aynı diğer tarafta yaptığımız gibi ikisini birlikte birleştiriyorum. 5 zincir. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapıyoruz. 5 zincir burada trabzanların tepesinde bir sık iğne. 5 zincir. Burada kenarda sadece bir tane sık iğne var. Oraya batarak bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekerek ipimi burada kesiyorum. Şimdi aynı şekilde diğer tarafa da yapmam gerekiyor. Bu ek yerlerine yapmıyoruz. Bu sadece tek kalan yerde başlıyorum. Burası esnemesin diye. Bir zincir çekerek burada ek yerine batıyorum. Aynı diğer tarafta yaptığımız gibi 5 zincir çekiyorum. Sırasıyla trabzanların tepesine, sık iğnelerin tepesine bu şekilde batarak devam ediyorum. Diğer tarafta yaptığımız işlemin aynısını bu tarafta da yapıyoruz. İşaret aldığımız yere kadar
5 zincir, bir sık iğne, 5 zincir, bir sık iğne, 5 zincir, bir sık iğne, 5 zincir. Bu en son birleşim yerinde batmışım. Orada bir iz sürme yaparak bir zincir çekiyorum. Burayı da ipimi kesiyorum. İpimi arkada saklıyorum. Bu şekilde ağız kısmı da esnemeyi biraz önlemiş oluruz. Şimdi bu kısmı bağlamak için normal sadece ipte kullanabilirsiniz. Böyle zincir çekerek zincirde kullanabilirsiniz. Bu şekilde zincirimizi hazırlayıp bağlama ipi olarak da kullanabilirsiniz. Bunu fiyonk şeklinde düğüm atacak uzunluğa kadar yapalım. Bunun belirli bir zincir sayısı yok. Buradan bağlayıp bir de fiyonk yapabilecek kadar uzunlukta yaparsak yeterlidir. O şekilde de yapabiliriz. Dilerseniz buraya düğme de dikebilirsiniz. Bu şekilde bu zincirimizi de hazırlayalım. Yeterince zincirimi çektim. İpimi kesiyorum. Sonra bu ipleri de zincirin içinde saklayalım. Dilerseniz tığ yardımıyla, dilerseniz iğneyle bu şekilde zincirlerin içinde saklıyoruz. Bu şekilde zincirlerin içinde saklıyoruz. Sonra bağlarken de yıkama aşamasında kaybolmaması için ilk önce tek tarafında bunu nereden takacaksak mesela ortaya doğru gidelim. Böyle tek tarafta bir sıkı düğüm attıktan sonra diğer tarafla birleştirirsek bu ipimiz de burada kaybolmaz. Yastıklarımın ikisi de hazır. Yarımı da hazırladık. Bu tam olanı da hazırladım. Şimdi bunların püskül yapılışına geçebiliriz. Püskülleri taktıktan sonra bu çiçeklerin ortasına inci takacağım. İncileri taktıktan sonra ütülemesi zor olabilir diye şu anda ilk önce ütüleyeceğim. Bunları tersten ütüleyeceğim. Sonra püskülleri takmaya başlayabiliriz. Şimdi ben bu yastıklarımı tersten ütüleyip geliyorum. Sonra püskül yapılışına geçeceğiz. Püskülleri takacağız. Sonra rahatlıkla incileri takabiliriz. Ütüleyip geliyorum. Şimdi ben bunları ütüledim. Püskül yapılışına geçebiliriz. Sonra püsküllerimizi takabiliriz. Şimdi püskül yaparken bu şekilde 2 adet ip hazırlıyorum. Püskülü bağlamak için. Püskülü 2 türlü yapabilirsiniz. Birincisi benim gibi elinizde sararak yapabilirsiniz. İkincisi de bir cisme sararak kart, karton, kumanda ne isterseniz istediğiniz bir cisme sararak da yapabilirsiniz. Yapacağınız cismin genişliği önemli. Ne kadar uzunlukta yapmak istiyorsanız. Püsküllerin boyu 10 santim olsun istiyorsanız 10 santim genişliğindeki bir cisme sararak yapabilirsiniz. Örnek şu şekilde bir kitap diyelim ya da bunun kalınlığında bir karton. Bu şekilde ona sararak da yapabilirsiniz. Ben şimdi elimde göstereceğim ama dediğim gibi bir cisme sararak da bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi ipimi alıyorum. Neye sarmak istiyorsanız onu alın. Ben elimde yapıyorum. Bu şekilde sararak püskülümüzü hazırlıyoruz. Bu sarma sayısı sizin isteğinize bağlı, yapacağınız kalınlığa göre değişir. Ne kadar çok sararsanız o kadar çok ip gider ama kalın oldukça da püskül daha güzel duruyor. 6, 7, 8, 9, 10, 15 sefer sardım. İpimi kesiyorum. Sonra ipimizin tekini alıyoruz. Bu şekilde sardığımız ipin arasından beri geçiriyoruz. Neye sardıysak ipi arasından beri geçiriyoruz. 2 ipi eşit bir şekilde tutuyoruz bu şekilde. 2 sıkı düğüm atıyoruz. Burayı tutuyorum ki açılmasın. Bu şekilde 2 sıkı düğüm atıyoruz. 1 ve 2. Şimdi ilk iple işimiz bitti. Şimdi bağlama kısmına geçiyoruz. Diğer ipi alıyorum. İpin tek tarafını bu şekilde püskülün boyunda tutuyorum. Sonra yukarıdan yaklaşık 1,5-2 santim genişliğinde bir mesafe bırakıyoruz. Bu mesafeyi bütün püsküllerde eşit olarak yapmamız gerekiyor ki bu kısımları aynı dursun. Yaklaşık 1,5-2 santim genişliğinde bir mesafe bırakıyorum. Bu ipimi de sıkıca burada tutuyorum. Şimdi sarmaya başlıyorum.
Bir tur yaptım. 2 tur. Bu şekilde 3 tur sardım. Sonra ipin diğer ucunu alıyorum. Daha fazla sarma işlemi yapmak istiyorsanız bu kısımda sarabilirsiniz. Burada da 2 düğüm atıyorum. Burada düğüm atma tekniği farklı bir teknik var ama ben size pratik olanı göstermek istiyorum. Bu şekilde 2 sıkı düğüm atıyorum. Bunları böyle bırakırsanız bu ipin görüntüsü bu şekilde kötü durur. Bu iplerin daha düzgün durması için bu ipleri bu sardığımız ipin içine doğru çekeceğiz. Bu sardığım ipin arkasından beri tığımı geçiriyorum. Bu sonra sardığım bu ipleri sırasıyla aşağı doğru çektiriyorum. Bu bir. Sonra diğerini. Sonra bu ipleri düğümü arkaya doğru getirmeye çalışıyorum. Parmağım yardımıyla düğümü arkaya getiriyorum. Bu şekilde bunu arka kısma getirirseniz bu şekilde duruyor. Sonra bu ucunu düzeltiyorum. Katlarını açıyorum. Bu şekilde püsküllerimiz hazır. Püskülleri bu şekilde sade olarak kullanabilirsiniz. Buralara boncuk da takabilirsiniz. Püskülleri daha kalın yapmak istiyorsanız sarma sayısını çoğaltmanız gerekiyor. Bakın bunu 15 defa sararak yapmıştım. Bunu 30 defa sararak yaptım. Bu şekilde 19 milimetre inci boncuk kullandım. Delikleri biraz küçük olduğu için ipleri geçirmek biraz zor oluyor. Bu şekilde ince bir tığ yardımıyla tek tek geçirmeye çalışıyorum. Normalde runner'lara bağladıktan sonra bu saklamak için püskülün içine doğru çekerdim. Ama bunda dantelin arkasında saklamaya çalıştım. Bu şekilde isterseniz ince isterseniz ahşap boncuk kullanabilirsiniz. Bu şekilde ahşap boncukta da kullanabilirsiniz. Şimdi püskülüm hazır. Bunu yaparken 19 milimetre genişliğinde inci boncuk kullanıyorum. Bunu ahşap boncuk da kullanabilirsiniz. Direkt boncuk kullanmadan püskül de takabilirsiniz. Boncuğun delikleri biraz küçük. Tek tek bu şekilde ipimi içinden geçirmeye çalışıyorum. Sonra diğerini. Bunu daha ince bir tığ yardımıyla daha rahat yapabiliriz. Onu da buradan geçiriyorum. Bu püskülü yarım olan yastığa takacağım. Şimdi püskülleri isterseniz şu boşluklara, dilerseniz çiçeğin ucuna takabilirsiniz. Hangi görüntü daha hoşunuza gidiyorsa. Ben runner'da direkt çiçeğin ucuna yaptım. Şimdi püskülü takarken bu çiçeğin oraya takacaksak bu ortadaki trabzanın tepesinden beri ipin tekini oradan geçiriyorum. Sonra diğer ucuyla 2 sıkı düğüm atıyorum. Normalde ahşap boncukların delikleri büyük olunca bu püskülün içine doğru ipimizi saklıyorduk. Ama bu deliği küçük, ipim oradan geçmiyor. O yüzden burada arkada trabzanların arkasında, zincirlerin içinde bu iplerimizi saklıyoruz. Bu şekilde diğer ipi de saklıyorum. Sonra bu fazlalık ipi kesiyoruz. Sırasıyla bütün püskülleri bu çiçeklerin ucuna yanlara kadar takıyorum. Arkaya takmıyorum. Şimdi bu çiçeklerin ortasına nasıl inci takıyorum onu da göstermek istiyorum. Böyle 5-6 milimetre kalınlığında boncuk kullandım. Aynı renkte koton ipten içinden geçirip şu şekilde içinden ipimi geçiriyorum. Düğüm atacak uzunlukta ipimi kesiyorum.
Bu şekilde boncuklarımı hazırlıyorum. Ben böyle hazırladım boncuklarımı. Şimdi bunu yaparken tam bu çiçeklerin ortasına inci ekliyorum. Bunu da yana kadar sadece öne inci ekledim. Arkaya eklemedim. Şimdi bu kısmı, bunu dilerseniz bu şekilde sade olarak da kullanabilirsiniz. İnci de takabilirsiniz. Şimdi bu kısmı da toparlamak için, bakın bu çiçek kısmı tam böyle düzgün durmuyor. Bu kısımları da düzeltiyoruz bu incileri takarken. Şimdi arkadan beri, şimdi bu boşluktan ipin tekini geçiriyorum. Aşağıya doğru çekiyorum. Şimdi tam karşısında bakın trabzanın dibinden beri diğer ipi de alıyorum. Onun tersine doğru çekiyorum. 2 sıkı düğüm atıyorum. Burayı toparlamış oluyorum bu şekilde. Düzünden de bakınca bakın çiçeğimiz böyle daha iyi toparlanmış oluyor. Boncuğumuz da tam çiçeğin ortasında oluyor. Bunu da püskülde yaptığım gibi ipi bu trabzanların arkasında saklıyorum ya da zincirin içinde. İğneyle de yapabilirsiniz. Böyle tığ yardımıyla da yapabilirsiniz. İp kısa olduğu için iğneyle biraz daha zor oluyor. Bu şekilde tığ yardımıyla ipimi arkada saklıyorum. Sonra fazlalık ipi kesiyoruz. Aynı şekilde diğer ipi de. İplerimizi bu şekilde saklayıp fazlalık ipi kesiyoruz. İncileri sadece ön tarafa takıyorum. Bu yanlara da takıyorum. Bu tepedeki çiçeklerin ortasına da takıyorum. Sırasıyla bütün çiçeklere incilerimi takıp geliyorum. Püskülleri de bu yanlara kadar bu çiçeklerin ortasına püsküllerimi takıp geliyorum. Bu tam olan yastıkta çiçeklerin hepsine incilerimi taktım. Bakın bu tepeye kadar, bu yanlara kadar hepsini taktım. Bunu da bu şekilde hazırladım. Şimdi yastıklarımı bitirip size bitmiş halini gösteriyorum. Modellerin bitmiş hali bu şekilde. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Bu video sizler için faydalı olduysa yorumlar kısmında belirtirseniz sizden sonra gelecek kişilerin izlemesine vesile olabilirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilir. Sıradaki videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere.